Tekrardan selamlar. Zirvemiz tüm hızıyla devam ediyor. Sıradaki konuşmacımız Nil Hanım. Nil Hanım'la beraber komşusu tokken aç yatan öğrenciyi konuşacağız. Nil Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umarım İsterseniz hazırsanız sunumlarınız alırsa başlayabiliriz. Tabii hemen ekran paylaşayım. Tamamdır. Evet. Başladı galiba. Evet. Bu benim. Bugün kimsenin canını benim kim olduğumla ve ne yaptığımla sıkmayacağım ama özetle ya bu kim de bize bir şeyler anlatıyor diyen olursa diye buraya LinkedIn sayfamı koydum. Bağlantıları da genelde kabul ederim. Eğer konuşmanın sonunda bağlantı kurmaya değer bir insan olduğunu düşünüyorsanız bağlanabilirsiniz. Ben ODTÜ'de işletmede lisans yaptım. Bir de üzerine HEC Paris diye bir business school'da Paris'te yüksek lisans yaptım. Sürdürülebilirlik ve sosyal inovasyon üzerine. Tezler yazdım sosyal girişimcilik üzerine, demokrasinin sürdürülebilirliği üzerine, bir sürü organizasyonda çalıştım ama bugün bunların hiçbirini anlatmayacağım. Kimsenin canını sıkmayacağım söz verdiğim gibi. Onun yerine bugün sizden bahsedeceğiz biraz. Size 3 tane hikaye anlatacağım. Bu 3 hikayede kendinizi bulmaya ve arkadaşlarınızı bulmaya çalışacaksınız aslında. Bu 3 hikaye hiçbiri büyük insanların hikayesi değil. Hepsi sizin benim gibi. Normal kendi halinde oturan insanların bir anda dertlenmesiyle oluşmuş hikayeler. Bu hikayelerin benim için ilham verici olmalarının esas sebebi çok temel dertlere odaklanıyor olmaları. Sürdürülebilirlik çok geniş bir konu. Yani ekranda da gördüğünüz gibi 17 tane hedef var ve hepsi birbirinden çok farklı. Endüstriden tutun da sudaki yaşamın temizliğine kadar uzanan bir konu hepinizin bildiği gibi. Fakat bu konuların hangisi bizi daha fazla yansıtıyor? Hangisi aslında Türkiye'nin gerçekliğini ve Türkiye'deki bir öğrencinin gerçekliğini daha çok yansıtıyor? Bunları bahsetmek istiyorum. Hazırsanız ilk hikayemizle başlayalım. Çiçek tutan bir el görüyorsunuz öncelikle. Ama el aynı zamanda güvercine de benziyor, beyaz güvercine. Bilirsiniz beyaz güvercin barışın sembolüdür. İlk başta şunu sorarak başlamak istiyorum. Bugün kaç kişi insan onuruna yakışır bir biçimde barındığını söyleyebilir bu etkinliğe katılanlardan? Bir öğrencinin aldığı burslarla ya da aldığı devlet kredisi ya da bursuyla ailesinin desteği olmadan gerçekten insan onuruna yakışır bir biçimde barınması mümkün müdür? Ya da öğrenci bile değil, mezun olduktan sonra gireceği ilk işte alacağı maaşla bu yaşam biçimini kendi onurunu aşağılamayacak bir biçimde yaşamı sağlaması, barınma fırsatı bulması, bir odalı bir ev kiralaması, bunun güvenli olması, depremden de korunacak olması İstanbul şartlarında mümkün mü? Benim inandığıma göre bu mümkün değil. Ve barınma arkadaşlar sadece kafanı sokacak bir çatı bularak olmuyor. Size bugün anlatacağım ilk hikaye Abbé Pierre'in hikayesi. Abbé Pierre kendisi aslında misyoner bir insan. Katolik ve hayatını yoksulluğu ve açlığı, sokaklarda yaşayan insanları kurtarmaya adayarak geliştirmiş bir insan. Bu hayatıyla beraber başka hiçbir siyasi güdümü yok, kendi çıkarları yok, kendi ettiği karları yok. Dünyanın her yerinde Fransa'da başlayarak, kendisi Fransız, Fransa'da başlayarak yoksulluğu çözmek için kendine bir hedef koyuyor. Ve bu yoksulluğu çözmek için de küçük küçük ofisler açıyor Fransa'nın her yerine. Peki bu ofislerde ne yapıyor? İnsanların insan onuruna yarışır bir biçimde yaşaması için kaynaklar sağlıyor. Yani ne demek oluyor bu? Bir yatak odanız olabilir ve yerde bir tane onun döşeği olabilir. Ama bir döşek olan yatak odası insanın onuruna iltifat eden bir oda mıdır? Ya da bir döşeği olan bir yatak odasında insan gerçekten bütün ihtiyaçlarını karşılamış ve geleceğini daha böyle umutla bahsediyor gibi başkalarının hayatlarını değiştirmeyi, dünyayı kurtarmayı düşünebilir mi? Abbé Pierre'in çıktığı bu nokta aslında bizim bugünkü Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde gördüğünüz de bir kavram. Başa dönüyorum. Mesela burada 8 numarada decent work diye yazan bir madde var. İnsan onuruna yakışır bir işten bahseder 8. madde. İnsan onuruna yakışır ne demek? Aynı döşek konusundaki gibi bir insanın onuru herhangi bir yaşam standardına, sokakta bir köprünün altında başını sokacak bir kulübesi var diye mutlu olacak bir insana tekabül etmez. İnsan onuruna yakışır bir barınma, bir yaşama, bir iş demek, insanın kendi ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve kimseye muhtaç olmadan, kimseden utanmadan bahsedebileceği bir şey, bir yer demek. Abbé Pierre'in kurduğu Emmaüs Vakfı'nın bir girişiminde çalıştım ben, sosyal girişiminde. Bu da Bank Solidarite L'Occupement. Bunların yaptığı işi anlatıyorum size. Birinci el, ikinci el değil, birinci el mobilyaları daha yeni sokaktan kurtulmuş, yani yıllarca sokakta yaşamış insanların yeni evleri olduğu zaman, devlet onlara bir ev verdiği zaman ya da uzun zamandır öğrenci yurtlarında yaşayıp
annesi babası ailesi olmadığı için öğrenci yurdunda atıldığı takdirde gidecek yeri olmayan ve sonradan bir ev sahibi olmaya başlamış. İlk defa hayatında işi olmuş. Yıllarca mahkum olduğu için mahkumiyetten sonra hiçbir şey yapamamış insanların ilk evi olduğunda onlara birinci el mobilyaları çok ucuz bir fiyattan vermeye çalışan ve satan bir sosyal girişim. Bu bir sosyal girişim, kâr ediyor, satış yapıyor. Ama bunların iki güzel noktası var. İlk amaçları insanların ev kurduğunda utanmayacakları, arkadaşlarını çağırabilecekleri, gerekirse oturup Netflix izleyebilecekleri, sokaktan geldi diye o Netflix'e o şarap kadehini lüks görmeyecekleri ve arkadaşlarıyla beraber onların da oturabilecekleri bir evleri olmasını amaçlıyor. Ve bunu da yaparken ikinci el ürünleri vermemesinin sebebi onların da bu insanların da daha normal insanlara kıyasla daha zorlu şartlardan gelen insanların da hepimiz gibi hissetmesini istemesi. Aslında herkes gibi hissetmenin ne kadar ayrıcalıklı bir şey olduğunu günlük hayatımızda fark etmiyoruz. Ama öğrencilik başladığı zaman, öğrencilikten sonra genç yetişkinlik başladığı zaman aslında ailenizin yaşadığı evi ya da arkadaşlarınızın daha iyi durumlarda yaşadıkları evleri karşılamanın ne kadar zor olduğunu görüyoruz. Bank Solidariyle ekipman da bu iş eşyaları, bu yatakları, güzel perdelerin hepsini ucuz fiyata bu insanlara sağlarken aslında hem mültecilere hem sokakta uzun süre yaşamış ülkenin kendi vatandaşlarına hem de üniversiteden yeni çıkıp hayatta ne yapacağını bulamadan bir anda işsiz bir biçimde kendini sokakta bulan öğrencilere hizmet ediyor. İlk hikayemiz bunun hikayesiydi. İkinci hikayemize geçiyorum hemen. Bu dolap size ne kadar gerçekçi geliyor? Bana hiç gerçekçi gelmiyor çünkü. Ben birazcık kalabalık bir aileden geliyorum. Bize ne zaman köyden misafir gelse dolap aynı bu şekilde dolardı. Ama bu dolap benim hiç bu yaştan sonra doldurabileceğim bir dolaba benzemiyor. Yani ne bana köyden eşya geliyor, ne benim bunların hepsini alacak param var. Gördüğünüz gibi ya inanılmaz soslar falan dizmişler bu dolaba. Bu soslar pahalı. Ketçap mayoneze parayı getirsem iyi. Çünkü ketçap mayonezden sonra arkadaşlarımla dışarı da çıkacağım. Ben daha genç ve öğrenci bir insanım. Bu dolabın gerçek olmadığı bir yerde bir öğrenci sizce gerçekten tam olarak beslendiğinden bahsedebilir mi? Bu da benim ikinci sorum. Bu soruyu soruyorum çünkü bugün televizyonlarda izlediğiniz Canan Karataylar'ın ceviz yersen beynin çok çalışır ifadesini ben hiçbir öğrencinin evinde görmedim. Hiçbir genç yetişkinin evinde de görmedim. Ya bu ceviz kimin aklını çalıştırıyor çok merak ediyorum. Çünkü belli ki bizim aklımızı çalıştırmıyor. Ben öğrenci evinde ceviz hiç görmedim. Göreniniz varsa helal olsun, o arkadaşınız bizden zeki demek ki. Bunun belli başlı sebepleri var aslında. Karşılayamıyoruz. Herkes istemez mi her şeyin en güzelini, en sağlıklısını, kendisini kanser etmeyeceğini, katkısız olanını alsın istemez mi? Kim kendine zarar vermek ister? Bunu karşılayamıyoruz. Bunu karşılayamadığımız bir noktada gene en başa dönüyorum. Öğrenci kendi karnını gerçekten besin değeri yüksek ve doyurucu bir biçimde doyuramıyorsa bir başkasının derdini ya da bir başkasının dünyasını ya da kendi dünyasını daha büyük boyutta kurtarmayı nasıl düşünebilir? Bu noktada size anlatacağım 2 tane sosyal girişim var. Bir tanesi oluyor. Bu 3 hanımefendi, üçü de anne. Şunu fark ediyorlar evde çocuk yetiştirirken. Ya çocuk varken alınıyor mesela eşyalar daha aileli evlerde ama bitmiyor o yiyecekler. Mesela işte orada havuçlar bozulmaya başlamış. O havuç kesinlikle bir gün içinde yenmeyecek. Ya da ekmeğin yarısı kaldı kurumaya başladı ne yapsak diye düşünüyorlar. Ve lokal bir biçimde dayanışma komüniteleri kuruyorlar. Bu dayanışma toplulukları İngiltere menşeili bu arada. O dayanışma topluluklarında herkes evinde ne eşyası varsa ve neyi bitirmeyecekse aslında bir sonraki ilanı yükleyip bir sonraki insanla paylaşmaya başlıyor. Ve görüyorlar ki aslında bu eşyaları en çok öğrenciler alıyor. Çünkü öğrencinin bütçesi gerçekten var. Genç profesyonelin gene maaşı var, öğrencinin gerçekten yok. Ve bu insanların ailelerin evlerinden çıkan eşyalar, öğrencinin evinden çıkan yiyecekler gibi kötü ya da besin değeri düşük ürünler de değil. Halihazırda çocuğu olan insanlar gerçekten besin değeri yüksek şeyler alıyor. Ve yaptıkları amaç da aslında burada bu ürünleri bize yar olmayacaksa başkasına yar olsun onlar tüketsin diye. Buna benzer bir hikaye daha var. Too Good To Go. Belki duymuşsunuzdur. Türkiye'de yoklar ama Avrupa'nın hemen hemen çoğu yerinde varlar. Too Good To Go da halihazırda yemek üreten işletmelerle eşleşiyor. Mesela aklımızda hemen bildiğimiz bir örnek olsun diye Starbucks. Starbucks'ın vitrininde bir sürü muffin var, focaccia var, sandviç var. Hepsini biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür mutlaka. Bunlar gün içinde Starbucks'a satılmazsa ertesi gün rafa tekrar konmuyor. Ya bunlar yok edilmeye gidiyor
Ya da çalışanlar Starbucks'ın izin verdiği kadarıyla 1 ya da 2 tane alabiliyor. Starbucks çalışanların hepsini bunu eve götürmesine çok izin vermiyor. İşletmelerin buradaki payını geçiyorum. Tamamen öğrencinin nasıl doyacağına odaklıyız. Önce barınma sorunundan bahsettik. İnsana yaraşır barınma sorunundan. Şimdi nasıl dengeli ve doyurucu beslenirden bahsediyoruz. Too Good To Go'nun yaptığı şey şu. Bu işletmelerle anlaşıyor ve gün sonunda bitmeyen ve satılmayan eşyaları daha ucuz bir fiyata, daha çok bir biçimde size veriyor. Yani mesela gün sabahtan açıyorsunuz. Starbucks diyor ki benim gün sonuna 5 tane sandviçim kaldı. Bunların tamamını 2 Euro'dan veririm. Normalde o sandviçlerin tanesi 2 Euro. Gün sonu olduğu için bunların tamamını 2 Euro alabiliyorsunuz. Sadece Starbucks değil, bunu pizzacılar da yapıyor, bunu tatlıcılar da yapıyor, bunu Carrefour gibi marketler de yapıyor. Mesela işte benim 2 gün içinde, 1 gün içinde süresi dolacak bir yoğurdum var, hemen bugün tüketilmesi lazım diyor. Koyuyorlar bunların hepsini ve bu insanlar daha ucuz bir biçimde bunları şirketlerden, işletmelerden alıyor. Ve böylelikle aslında normalde efor edemeyeceği, normalde fiyatını karşılamayacağı ürünlerle karnını doyurmuş oluyor. Bu da başka bir sosyal girişim örneğiydi. Bu sosyal girişimler neden önemli? Çünkü gerçek anlamda bugün bizim aç olduğumuzda ve bugün bizim odamızın ne kadar güzel olduğuyla ilgilenen girişimler. Bize daha gerçekçi gelen girişimler. Ben kendim sürdürülebilir yüksek lisansı yaptım. Bu size karbon yakalama teknolojilerini de anlatabilirim. Ya da ileride nasıl sürdürülebilirlikle ilgili işte yapabileceğinizi anlatabilirim. Ama burası farkında olduğum üzere bir yarışmaya dönecek ve hepiniz sürdürülebilirlikle ilgili projeler yapacaksınız. Arkadaşlar, problemler uzakta değil. Problemler hemen yanınızda. Eğer karnınızı doyurucu bir yemek yoksa probleminiz hemen orada. Bu iki girişime benzer bir girişim Türkiye'de yok çünkü gıda güvenliğini Türkiye'de çözemediler daha. İnsanlar gıda konusunda birbirine güvenmiyor. Buna odaklanın. Ya da mesela barınma sorunuyla ilgili Türkiye'de bunun örneği yok henüz. Onun yerine ihtiyaç haritası gibi ikinci el eşyalar alabildiğiniz yerler var. Ama bunun değer önerisi insan onuruna yaraşması için birinci el eşyalar almak. Bu gibi şeylere odaklı. Son kısma geçiyorum. Son kısımda böyle bir bilgiyle başlayacağım size. Ben ODTÜ işletmenin lisans tezini sosyal girişimcilik üzerine yaptım. İlginç bir data vardı. Türkiye'deki sosyal girişimcileri araştırdık. Ortalama bir girişimci, yani Türkiye'deki geleneksel bir girişimci, genel olarak mal alıp mal satan, hizmet alıp hizmet satan bir girişimci, lise mezunuyken, çünkü hani üniversite mezunu sizin bildiğiniz ünlü ve daha havalı girişimciler de var ama bizim bakkal amca da var gibi. Ortalama bir girişimci lise mezunuyken, ortalama bir sosyal girişimcinin doktora mezunu olduğunu saptadık. Bu da demek oluyor ki aslında, siz nereden bakarsanız bakın, 3 seviye üstü eğitim açısından. Ve inanılmaz entelektüel bir birikim. Üniversiteyi 4 sene okumuş, üstüne 2 sene master yapmış, üstüne 4 sene doktora yapmış. Bu insanlar totalde hesaplayamadım, 10 sene okumuş insanlar lisenin üstüne. Ve gittikçe kendi alanında daha da uzmanlaşmış insanlar. Doktora dediğimiz şey zaten o alanın filozofik düşünme aşamasına gelmiş insanlar. Peki neden böyle oluyor sizce? Çünkü sosyal girişimcilik şöyle bir konu. Sosyal girişimcilik kendinden daha büyük bir amaç bulup sadece kendini doyurmaktan ziyade bütün o gördüğünüz Oli örneğindeki kadınlar gibi bütün o komşuluğun karnını doyurmayı hedefleyen insanlardan oluşuyor. Ya da Abe Pierre'in sadece ikinci el eşya satıp para kazanabileceği ve normal girişimci olabileceği yerde ben birinci el eşyaları şirketlerden bağış olarak bir şekilde alacağım ve bu insanları birinci el eşyaları daha düşük bir fiyattan satıp onların onurunu yükselteceğim demesinden kaynaklanıyor. Bu kadar entelektüel ve empatik düşünme aslında eğitimle gelen bir şey. Çünkü eğitim seviyeniz arttıkça, okuduğunuz okul sayısı arttıkça tanıdığınız insan sayısı artıyor. Tanıdığınız insan sayısı arttıkça duyduğunuz hikaye sayısı artıyor. Duyduğunuz hikaye sayısı artınca da daha farklı perspektiflere sahip oluyorsunuz hayatta. Bugün belki hiçbiriniz, belki bazılarınız bir döşeğin üstünde boş bir odada yatmayı deneyimledi. Belki bazılarınız her akşam çiğ köfte yemekten dolayı demir eksikliğini deneyimledi. Ben de çiğ köfteyi severim ama demir eksikliği başka bir problem. Ya da bugün belki bazılarınız atılan yemekleri gördü ve ulan Starbucks bu yemekleri atacağına bana verebilirdi ve ben doyabilirdim dedi. Bunları düşünebilmek aslında ve bunları o zaman ben bunu herkes için çözeceğim diyebilmek gerçekten entelektüel bir inisiyatif. Ve bu entelektüel inisiyatif bu insanlarla, hocalarınızla, bu sosyal girişimlerle içli dışlı olduktan sonra oluyor. Türkiye'deki bazı ünlü sosyal girişimciler, mesela adım Itır Erhard, kendisi profesör felsefe alanında. Ya da ihtiyaç haritası Ali Ercan Özgür, kendisi doçent gene sosyal kalkınma alanında.
Bu insanların doçent olması bize şunu gösteriyor aslında. Okuyorlar ve öğrenmeye çalışıyorlar. Yaptığı ihtiyaç haritasının nerede işe yarayacağını öğrenmeye çalışıyor. Bu iyilik yapma felsefesinin anlamaya çalışıyor Itır Hoca ki insanlar koşarak iyilik toplayabilsin. Bahsettiğim girişimde adım adım bakabilirsiniz bilmeyen varsa. Bu benim okulum, reklam yapmaya gelmedim. Okulun sloganını çok sevdiğim için koydum. The more you know, the more you dare. Yani basit anlamda diyor ki ne kadar bilirsen o kadar cesaret edersin diyor. Çünkü bilmeyen bir insanın tartışmadığınızda ya da kavgadan kastım değil bu arada. Herhangi bir konuda konuştuğunuzda, görüş alışverişi yaptığınızda bir noktadan sonra tıkandığını, aynı şeyleri söylediğini ya da kendiniz olduğunuzda bilmiyorum dediğinizi görürsünüz. Ama ne kadar bilirseniz o kadar o konuda cesaret edebilirsiniz. Ben önümüzdeki dönem bizim okulda sosyal girişimcilik derslerine asistanlık yapmaya başlayacağım. Ve asistanlık yapacağım insanlar executive MBA'ler, yani yönetici olmuş insanlar. Bu insanlara karşı ben nasıl sosyal girişimcilik öğretme cesaretinde bulunuyorum? Çünkü aslında bu insanlar sosyal girişimci bilmiyor, ben biliyorum. Eğer siz bugün diğer arkadaşlarınızdan farklı bir arka plandan geliyorsanız, sosyoekonomik arka plan olur, kültürel bir arka plan olur. Bu gösteriyor ki eğer ekibiniz, sürdürülebilirlik zirvesindeki ekibiniz beraber kurulduysa bu size gösteriyor ki eğer sizin probleminiz konuşulacaksa en çok siz konuşacaksınız. Ya da eğer arkadaşınız daha böyle karbon yakalama teknolojisi gibi bir girişim kurmak istiyorsa onu dinleyeceksiniz. Çünkü kim biliyorsa onu dinlemek ve onunla cesaret etmek gerekiyor. Son olarak size arkadaşlarımdan bahsetmek istiyorum. Bu bizim kahvaltı masamız. Utanç verici değil. Sadece biraz hani ayıp tabii yiyeceğini yediğini gösterdik ama özel bir şey yok yani. Zeytin, domates falan var. Burada bunlar benim girişimcilik vakfından tanıdığım arkadaşlarım. Hepsi mezun oldu şimdi. Biz hiçbirimiz artık girişimcilik vakfı fellow'u değiliz. Alümnisi olduk hepimiz. Size baştan anlatacağım. Ortadaki benim zaten. En soldaki gözlüklü arkadaş Emirhan. Emirhan bildiğiniz köylü bir arkadaş. Yani ailesiyle beraber Bayındır'da yaşıyor. İzmir'in Bayındır ilçesinde. Annesi ev hanımı, babası memur. Emirhan kendisi bilgisayarı okudu İstanbul'da. Ta buradan İtalyalara Erasmus'a gitti geldi bursla. Şimdi de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Urla'da girişimcilik yüksek lisansına kabul aldı. Emirhan böyle bir insan. Emirhan aramızdaki herhangi köyden gelen bir arkadaşımızdan biri. Hemen yanında Damla var. Damla biraz daha şehirdeki ortalama bir insan. Damla Boğaziçi siyaseti bitirdi. Damla şimdi L'Oreal İstanbul'da çalışıyor. Ve L'Oreal İstanbul'un teknolojilerini, kullandığı plastikleri, kampanyalarını daha sürdürülebilir yapmaya çalışıyor. Yine bambaşka bir ilham veren hikaye. Yanımda hemen Tuğba var. Tuğba da Denizlili. İTÜ'de çift anadal bitirdi. İTÜ'de çift anadalı bitirdikten sonra, ikisinde de mühendislik bu arada. 2 tane mühendislik çift anadalı bitirdikten sonra şimdi inovasyon danışmanlığı yapıyor. Ben varım zaten. Arkadaki 2 arkadaş fotoğrafta da olmadığı için geçiyorum ama bir tanesi danışmanlık yapıyor. Boğaziçi mezunu. Öteki de İspanya'da çalışmaya başladı. O da Yıldız Teknik mezunu. Hemen onların yanında Aybike var. Aybike grubumuzun psikoloğu. Aybike'nin yaptığı aslında bize yaptığı sohbetler, bizle konuşması, bizi derdimizi dinlemesi, inanın bilmeyen bir insanı dinlemesinden, inanın sizin dertlerinizi dinleyip ya sen çok abartmışsın diyen birini dinlemesinden çok daha faydalı. Yani psikolog tabii ki kendi arkadaşına terapi veremiyor ama insanın bakış açısını eğitim bu kadar değiştiriyor işte arkadaşlar. Hemen yanında Samet var. Samet de endüstri mühendisliği okudu. Samet de şimdi İtalya'ya yüksek lisansa gidiyor ve burslu gidiyor. Ben de burslu okudum bu arada. Bu masa bize şunu gösteriyor aslında. Nereden gelirseniz gelin, ne okursanız okuyun, yeter ki okuyun. Çünkü okumak sizin hem çevrenizi değiştiriyor, hem bakış açınızı değiştiriyor, hem dünyayı daha iyi anlamanızı sağlıyor, hem de daha az öfke ve daha az kin duymanızı sağlıyor. Çünkü genelde insan bir işe girişmeye başlayınca önüne gelen bütün olumsuzluklardan nefret eder. Ben master okumaya karar verdiğimde master'ın çok pahalı olmasından nefret ettim. Master'ı karşılayabilen insanların hepsine kıskançlık duydum. Çünkü benim param yetmiyordu. Ben okudukça ve gördükçe okulda da aslında çok zor yerlerden gelip o krediler çekerek okuyan insanları gördükçe aslında derdimin çok sıradan bir dert olduğunu ve buna üzülmektense nasıl çözülebileceğini düşünmeye başladım. Bu masada gördüğünüz herkes bunu yapıyor. Bizi arkadaş olarak bağlayan şey de bu. O yüzden okuyun ama kurslarla okumayın. Tabii ki kurslarla okuyun. Ben de Coursera'dan dersler aldım. Çok güzel bir şey ama bu insanları bulabilmeniz için böyle etkinliklere katılmanız lazım. Bir üniversitede okuyor olmanız lazım. O üniversitenin kulübüne giriyor olmanız lazım. Vakıflara, derneklere giriyor olmanız lazım. Bu insanları oralardan buluyorsunuz. Ve bu insanlar yüksek lisansa işe de
diplomayı aldıktan sonra devam ediyor maalesef ki. Bugün benim anlatacaklarım bu kadar. Size hangi sürelik hedeflerini anlattınız derseniz, yoksulluğa sonu anlattım, açlığa sonu anlattım, nitelikli eğitimi anlattım. İlk üçünden gideyim ama üçüncüsü sağlıktı. Sağlık konusuna girmiyorum ama apayrı bir konu. Bugün size bu hedefleri anlattım. Umarım bazı projeler bunlardan olur ve mentorluk ya da jürilik yaparken de görürüm.